1918'in sonbahar ayları. Büyük bir ümitle Birinci Dünya Savaşı'na giren Türkler, İngiliz orduları karşısında bozguna uğramışlar ve perişan bir şekilde geri çekilmeye çalışıyorlardı. Her şeyin bittiğinin anlaşıldığı bu anlarda Talat Paşa kabinesi 8 Ekim 1918'de Sultan Mehmet Vahdettin'e istifasını sundu. Böylelikle Osmanlı tarihinde İttihat ve Terakki dönemi kapandı. Padişah yeni hükümeti kurması için tecrübeli devlet adamı Ahmet Tevfik Paşa'yı görevlendirdi. Lakin imparatorluk zor dönemlerden geçiyordu. Halk yıllardır harpte olmanın ağırlığı altında iyice ezilmiş, asker savaşmaktan bezmiş, başkent önü alınmaz bir siyasi krizin içine düşmüş, imparatorluk yıkımın eşiğine gelmişti. Böyle dönemlerde elini taşın altına koyacak adamlar da zor bulunuyordu. Bu yüzden olsa gerek Tevfik Paşa'nın hükümet kurmaktaki çabaları bir sonuç vermedi. O sıralarda Halep'in güneyinde bulunan 7. Ordu Komutanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa, padişaha bir mektup yazdı. Paşa mektubunda padişaha, Tevfik Paşa hükümet kurma konusunda müşkül duruma düşüyorsa, görevi Ahmet İzzet Paşa'ya vermesini tavsiye ediyordu. Aynı zamanda bu kabinede kendisinin ve güvenilir birkaç arkadaşının da olması gerekliliğini savunuyor, görev verilirse durumu idare edip vaziyete hakim olabileceklerini ifade ediyordu. Sultan birçok devlet adamının da telkiniyle Ahmet İzzet Paşa'yı sadrazamlık makamına getirdi. Son dönem Osmanlı tarihinin önemli askeri figürlerinden biri olan Paşa, kabinesinde Hayri Efendi, Fethi Bey, Cavit Bey ve Rauf Bey gibi İttihat ve Terakki ile kontağı olan bazı isimlere yer verdi. Harbiye Nazırlığı için Fevzi Paşa ve Mustafa Kemal Paşa arasında gidip gelse de bu görevi dönemin şartları gereği kendi üstüne almayı uygun gördü. Paşa ilk iş olarak savunma umudu olup olmadığını görebilmek için Genelkurmay'dan orduların durumunu gösteren bir rapor istedi. Raporlar hiç iç açıcı değildi. Çünkü elde savaşı devam ettirebilecek seviyede bir güç yoktu. İzzet Paşa zaten malum olan yenilgiyi kabul edip bir önceki hükümet gibi itilaf devletleriyle ateşkes yapabilmek için ortam aradı. Artık bir şekilde bu savaşa bir son verilmeliydi. İstenilen ateşkes antlaşması ancak 30 Ekim 1918'de imzalanabildi. Mustafa Kemal ise bir gün sonra Yıldırım Ordular Grubu Komutanı olarak atandı ve Halep'in kuzeyindeki karargahından Adana'daki komuta merkezine geçti. Osmanlılar Mondros mütarekesinin onları bir nebze de olsa rahatlatacağını düşünmüşlerdi. Ne de olsa artık onlar için Cihan Harbi bitmişti. Gelin görün ki durum hiç de bekledikleri gibi olmadı. İngilizler başta olmak üzere itilaf devletleri ateşkes yapıldığı andan itibaren işi yokuşa sürmeye başladılar. Anlaşma maddelerine uymaya ya da verdikleri sözlere bağlı kalmaya hiç de niyetli değildiler. Bile isteye, müphem ifadeler geçirttikleri maddeleri kafalarına göre ve keyfi olarak uygulamak için kolları sıvadılar. O kadar ki anlaşmalardaki bazı terimlerin İngilizce, Türkçe ve Fransızca karşılıklarının farklı olmasından yararlanmaya çalışacak kadar işi düzenbazlığa götürdüler. Türkler ateşkes yapıldığında orduların bulundukları noktaların doğal olarak mütareke sınırı kalacağını zannederken, İngilizler daha atılan imzaların mürekkebi kurumadan işgallere başladılar. Ateşkesin 7. maddesini bahane ederek 3 Kasım'da Musul'a girdiler. Onu takiben İskenderun'u talep ettiler. Hatta İstanbul'a asker çıkarmak için hazırlandılar. Bu gelişmeler barışın geleceğini sanan Türkleri şaşkına çevirdi. Ortam bir anda alevlendi. Hükümet istifaya zorlandı. 8 Kasım günü beklenen istifa geldi ve sadaret makamına Ahmet Tevfik Paşa geçti. Ahmet İzzet Paşa gider ayak kıta komutanlarının merkeze gelmesini istedi. Onlara başkentte ihtiyaç olabilirdi. Kurtuluş Savaşı'nda adını duyacağımız pek çok komutan İstanbul'un yolunu tuttu. Mustafa Kemal Paşa da bunlardan biriydi. 7 Kasım'da Yıldırım Ordular Grubu lağvedilmiş, Paşa Harbiye Nezaretinin emrine verilmişti. 10 Kasım günü Adana'dan trene atlayan Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri Donanması'nın başkenti işgal için boğaza demirlediği 13 Kasım günü İstanbul'a vardı. Vapurla Avrupa yakasına geçerken 70 gemilik işgal donanmasını gören Paşa, yaveri Cevat Abbas Bey'e dönüp o meşhur sözünü söyledi. Geldikleri gibi giderler. Üzerine sayısız makale ve kitap yazılacak kadar değerli olan bu söz, Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nı ne kadar iyi anlayıp etüt ettiğinin ve içinde bulunulan durumu ne kadar net kavradığının işaretidir. Bir anlık celallenme ya da hamasetle söylenmiş bir ifadenin çok ötesinde olan bu söz,
zaman bizlere gösterecektir ki kurtuluşa giden yolun sloganı ve sese bürünmüş anahtarı olacaktır. İstanbul'a geldikten sonra önce Perapalas'a yerleşen paşa, kısa süre sonra Şişli'de bir eve çıkacaktır. 13 Kasım'dan 16 Mayıs'a kadar olan zaman dilimini kapsayacak bu dönem, pek çok açıdan bilinmezliklerle dolu olsa da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kafasında kurtuluş fikrinin şekillendiği bir evre olacaktır. O yüzdendir ki paşanın İstanbul'da bulunduğu bu 6 ay tarihçiler tarafından titizlikle araştırılmalıdır. Mirliva Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldikten sonra fiilen siyasete girdi. Amacı meclise mebus olarak girmek, kendine uygun bir kabinede Harbiye Nazırı olmak ya da fırsat bulabilirse bizzat hükümet kurmaktı. Bu makamlar üzerinden vatanına büyük hizmetler yapabileceğine kanaat getirmişti. Önce Ahmet İzzet Paşa'yı, sonra da Ahmet Rıza Bey'i sadaret makamına getirebilmek için girişimlerde bulundu. Fikirlerini duyurabilmek için Ali Fethi Bey ile beraber Minber gazetesini çıkardı. En önemlisi de Şişli'deki evinde silah arkadaşlarıyla bir araya gelip ülkenin içinde bulunduğu durumu nasıl düzeltebileceği konusunda kafa yordu. Arkadaşları Rauf, Fethi, İsmail Can Bulat, Ali Fuat, İsmet, Kazım Karabekir ve birçok kişiyle daha farklı zaman ve ortamlarda oturup günlerce fikir alışverişinde bulundu. Yapılan toplantılarda onlarca farklı fikir ve plan atıldı ortaya. Mustafa Kemal ve birkaç arkadaşı bir ara Tevfik Paşa hükümetini darbeyle devirmeyi, hatta sultanı hal edip yerine daha genç ve kendilerine yakın şehzadelerden birini geçirmeyi dahi düşündüler. Mustafa Kemal sadece güvendiği ve inandığı arkadaşlarıyla değil, farklı zümrelerden kişilerle de bir araya geliyordu. Padişahla arası çok iyiydi ve İstanbul'da olduğu zaman zarfında onunla 6 kez görüşme fırsatı yakalamış, cuma selamlıklarında ara ara bağlantı kurmuştu. Eski İttihatçılarla irtibatta olmakla beraber onlara muhalif olan Hürriyet ve İtilaf Partisi mensuplarıyla da görüşmekten çekinmiyordu. Hatta İtilaf subaylarıyla bile bir hukuku vardı. An itibariyle hangi bağlantının işe yarayacağı belli değildi. Ve o yüzden paşa pek çok grupla ve klikle irtibatta kalmaya gayret ediyordu. Anadolu'da da durumlar başkentteki gibi karışıktı. İtilaf devletleri Çukurova ve Güneydoğu'daki işgal sahalarını umarsızca genişletiyor, Yunan'ın İzmir'e çıkacağı söylentisi herkesin tüylerini ürpertiyordu. Türk halkı işgallere ve ateşkesin keyfi uygulanmasına karşı tepki göstermekten çekinmedi. Yurdun dört bir yanında reddi ilhak cemiyetleri kuruldu, bölgesel çaplı kongreler düzenlendi, mitingler yapıldı, işgaller protesto edildi. İttihat ve Terakki'nin taşra örgütlenmeleri yavaş yavaş silahlandı. Tümen ve alay komutanları silah bırakma konusunda yer yer direndi. 19 Aralık 1918'de Hatay Dört Yol'da düşmana ilk kurşun sıkıldı. Türk halkının işgallerden daha fazla zoruna giden şey ise yüzlerce yıl beraber yaşadıkları Rum ve Ermeni azınlıkların içlerinde gizlice biriktirdikleri nefreti İngiliz ve Fransızlardan güç alarak ortaya çıkarmalarıydı. Durum bu vaziyetteyken gözler yapılacak barış antlaşmasına çevrildi. İtilaf devletleri mağlup devletlere uygulayacakları yaptırımları konuşmak için Ocak 1919'da Paris'te toplandılar. Bu toplantıda Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'ın önüne konulacak antlaşmaların taslakları oluşturulurken Osmanlı Devleti burada negatif ayrıştırıldı. İtilaf devletleri kendi aralarında anlaşmazlık yaşayıp Türk topraklarını nasıl pay edecekleri hususunda birbirlerine düştüler. Çarlık Rusyası'nın yıkılmasından sonra Bolşevikler yapılan gizli antlaşmaları ilan ettikleri için Türkler kendilerine reva görülecek sonu az çok biliyorlardı. Üstüne bir de Paris'ten makul bir barışın çıkmayacağını anladılar. Belli ki Türkleri çok da iyi olmayan günler bekliyordu. Ufukta onurlu bir barış ümidi kalmayınca, milli bilinci olan ve kendisini vatanperver gören herkes, Türk yurdunun içinde bulunduğu zor durumdan kurtulabilmesi için farklı fikirleri benimsedi. Benimsenen bu fikirlerin bazıları faydasız olmanın yanında aymazlık derecesindeydi. Özellikle 10 Mart 1919'da Tevfik Paşa'nın yerine sadrazam olan damat Ferit Paşa'nın fikirleri buna örnekti. O, ülkenin içine düştüğü durumu tam kavrayamamış, İngilizlere olan hayranlık derecesindeki yakınlığının ülkeyi selamete götürecek tek çıkar yol olduğu hülyasına kapılmıştı. Başkentteki sivil erkan vaziyetin düzelmesi için eylemden uzak çıkış yollarını benimserken, askeri kanat aksiyon almaya daha meyilliydi. Savaş hali devam ediyordu. Paris'ten barışın da çıkacağı yoktu ve Osmanlı Genelkurmayı bu zamanı boşa geçirerek ordularını tamamen altı duruma düşürme niyetinde değildi.
Genelkurmay'ın önde gelenlerinden Fevzi ve Cevat Paşa gibi isimler tamamen dağılma emaresi gösteren orduyu belli bir forma sokabilmek, sıcak çatışmanın yeniden başlaması halinde aciz içinde olmamak, devlet otoritesini yeniden tesis etmek ve bütün memleketin yekpare bir kütle halinde ve hilafet-i kübra etrafında cem'i için eski bir devlet mekanizması olan müfettişlik uygulamasını devreye sokma fikrini ortaya attılar. Ülke birkaç askeri bölgeye ayrılacak ve bu bölgelere asayişi sağlamak için belli isimler atanacaktı. Tayin işlemleri görev bölgelerinin belirlenmesinden ve talimatların oluşturulmasından önce yapılacaktı. İşte bu müfettişlik meselesi Mustafa Kemal'in kovaladığı fırsattı. Mustafa Kemal bir süre daha siyasi kulvardan faaliyetlerine devam etti. Şubat 1919'da İstanbul'a gelen İngiliz General Edmund Allenby, üstünlük taslarcasına bir emirle kendisini Nusaybin'deki 6. Ordu'nun başına tayin ettirmeye çalıştığında büyük bir kızgınlıkla görevi reddetti. Hatta bunun için dönemin Harbiye Nazırı Yaver Ömer Paşa tarafından cezalandırıldı. Mustafa Kemal İstanbul'a ilk geldiği zamanlarda hükümete dahil olup Harbiye Nazırlığı üzerinden ülkesine hizmet edebileceğine inanıyordu. Lakin günler geçtikçe bu fikri değişti. İdarecilerin durağan politikalarının değişmediğini görünce İstanbul'dan ayrılmayı düşündü. Bazı arkadaşları gibi Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Ona göre artık burada yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Ünvanı ne olursa olsun yetkisi olan bir görevle Anadolu'ya geçmeliydi. Aradığı bu görevi de kısa süre sonra bulacaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın dostu Ali Fuat Paşa, Ankara'daki görevinin başına gitmeden önce ağabeyinin kayınpederi olan Mehmet Ali Bey ile temasa geçti. Mehmet Ali Bey, Hürriyet ve İtilaf Partisi içinde önemli bir yere sahipti. Ki kendisi damat Ferit Paşa Mart ayında hükümeti kurduğunda Dahiliye Nazırı, yani İçişleri Bakanı olacaktı. Ali Fuat Paşa ve babası İsmail Fazıl Paşa, Mehmet Ali Bey'e Mustafa Kemal Paşa'ya faal bir görev verilmesi yönünde telkinlerde bulundular. Ardından ikiliyi bir araya getirdiler. İkili bir süre sonra samimiyet kurup Mustafa Kemal'in Şişli'deki evinde birkaç defa bir araya geldi. Bu buluşmalara bir defada padişahın başyaveri olan Bahriye Nazırı Avni Paşa katıldı. Bu bağlantılar Mustafa Kemal'e ordu müfettişine giden yolu açacaktı. 21 Nisan 1919'da İngiliz Yüksek Komiseri Arthur Kaltop, Bab-ı Ali'ye bir nota verdi. İngilizler Karadeniz bölgesinde Türklerin Rumlara saldırdığını ve Doğu Anadolu'da milli hareketlenmelerin olduğunu belirttiler. Eğer bu faaliyetlere müdahale edilmezse zor kullanıp işe el atacaklarını söylediler. İngilizler, Türkleri Anadolu'da bir Ermeni ve Pontus devleti kurmakla tehdit ediyorlardı. Paçaları tutuşan damat Ferit, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali'ye durumu açtı. Nazır, bu işi halletmesi için Mustafa Kemal'e görev verebileceğini belirtti. Aynı dönemlerde Genelkurmay'ın ordu müfettişlikleri projesi masa üzerindeki konulardan birisiydi. Bunun üzerine Ferit Paşa, Mustafa Kemal'le bir görüşme planladı. Nisan ayı içerisinde Mustafa Kemal, damat Ferit ve 18 Mart zaferinden tanıdığımız eski Erkan-ı Harbiye Reisi Cevat Paşa, Beyoğlu'nda bir öğle yemeği için bir araya geldi. Vehimli ve siyaset bilgisi kısıtlı olan damat Ferit'i bu noktada alakadar eden şey, Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki ile bir bağı olup olmadığıydı. Sadrazam, o devirdeki genel kanı uyarınca 1. Dünya Savaşı'nda yaşananların sorumlusu olarak İttihatçıları görüyor ve onlara kin besliyordu. Fakat Mustafa Kemal'in savaş sırasında Enver, Talat ve Cemal Paşalarla sık sık fikir ayrılığına düştüğü herkesin malumuydu. İşte bu durum Mustafa Kemal Paşa'yı sadrazamın ve hükümetin gözünde bir tehdit olmaktan çıkarıyordu. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Mustafa Kemal'i huzuruna çağırıp 9. Ordu müfettişliğiyle Samsun'a yollamak istediğini belirtti. Bu haber Mustafa Kemal'i oldukça memnun etti. Nihayet müfettişlik gibi bir pozisyonla Anadolu'ya geçme fırsatı ayağına kadar gelmişti. 30 Nisan 1919'da karar padişahın onayı için Yıldız Sarayı'na yollandı. Vahdettin herhangi bir tetkikat yapma gereği duymadan bir gün içerisinde atamayı onayladı. Padişah, Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki olayları teftiş ve müdahale için Mustafa Kemal Paşa'nın seçilmesinde bir sakınca görmedi. Sultan özellikle mütarekeden sonra ipleri kendi eline alma niyetindeydi. İçinde bulunulan durumdan kendine sadık isimleri etrafına toplayarak çıkabileceğini düşünüyordu. Fakat kendisinin bunu yapacak yeterliliği ve bilgisi yoktu. Vahdettin, Sultan Abdülmecid'in 8. oğluydu. Amcası ve kuzenlerini de sayarsak tahta geçebilmesi için önünde 9 kişi vardı. Yani bir gün gelip de tahta çıkabileceği kimse tarafından düşünülememiş, aldığı eğitim de ona göre tasarlanmıştı.
Bu sebepledir ki vatanın kurtulmasıyla ilgili isabetli karar vermekten ve bu konuda cesaret göstermekten uzaktı. Kendi ifadesiyle belki de en büyük hatalarından birisi ağabeyinden kendisine geçen tahtı kabul etmekti. Hayatı boyunca devlet işlerine uzak kalmış sultan, asker ve diplomatlar arasından çok az insanı tanıyor, bunların arasından ise çok daha azına güveniyordu. Mustafa Kemal, onun bizzat tanıma fırsatı bulduğu nadir isimlerdendi. Mustafa Kemal, 1917'de gerçekleşen Almanya seyahatinde, o zamanlar şehzade olan Vahdettin'in yaverliğini yapmıştı ve ikilinin tanışıklığı buraya dayanmaktaydı. Mustafa Kemal'in zamanında İttihat ve Terakki'nin üst yönetimiyle sorunlar yaşaması, padişahın içini ferahlatan etmenlerden biriydi. Paşanın ona sadık olmaması için herhangi bir sebebi yok gibiydi. Etrafına, kendine ve tahta bağlı insanları toplamak isteyen padişah, bildiği, sadakatinden şüphe etmediği birinin atamasını onaylamakta bir sakınca görmedi. Genel anlamda Mustafa Kemal'in herhangi bir pozisyona atanmasını kimse sakıncalı görmüyordu. Paşanın geçmişi tertemizdi. Genç yaşına rağmen askeri kariyeri ve başarıları ortadaydı. Çanakkale'deki başarısı akıllarda daha çok tazeydi. Onu hiç tanımayanlar bile Mustafa Kemal adı geçince anafartalardaki o komutan mı diyorlardı. Gençlikteki heveslerini saymazsak bir asker olarak siyasete karışmamış, haksız kazançla mal mülk biriktirmemiş, yüz kızartıcı ya da mesleğine yakışmayan bir icraatta bulunmamıştı. Vatanı için cepheden cepheye koşmaktan başka hiçbir şey yapmamıştı. Aynı zamanda herkesle arası iyiydi. İtilaf güçleri komutanları dahi ona saygı duyuyordu. Hatta İtalyanlar, İngilizler sizi tutuklamaya kalkarsa bize sığınabilirsiniz diye teminat bile vermişlerdi. Gazete ve dergi kapaklarında sürekli boy gösteren paşalardan olmasa da bulunduğu ortamlarda bir karizması ve popülerliği, halk ve saray nezdinde bir karşılığı vardı. Onun bu denli öne çıkması, hiç şüphesiz yaşlı paşalar ve siyasiler tarafından kıskanılmasına da yol açmaktaydı. Özellikle daha bir Mirliva, yani tüm general rütbesindeyken yetkileri geniş bir müfettişlik görevine atanması, ona karşı iyi duygu beslemeyenleri daha da kızdıracaktı. Onun öyle ya da böyle bir şekilde İstanbul'dan uzak olacak olması, böyle düşünenlerin kıskançlık krizlerini bir nebze olsun azaltacaktı. Atamanın onayından hemen sonra resmi işlemler başladı. 5 Mayıs'ta Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine tayini resmi gazetede yayınlanarak halka duyuruldu. 6 Mayıs'ta Paşa'nın görevde kullanacağı mühürlerle ilgili prosedürler halledilmeye çalışıldı. Babali, Harbiye, Dahiliye, Bahriye nezaretleri ve Genelkurmay arasında kağıtlar gitti geldi. 7 Mayıs'ta artık Müfettiş Paşa diyebileceğimiz Mustafa Kemal'in yetki belgesi onaylandı. Mustafa Kemal elinde belgenin müsveddesiyle Harbiye nezaretine gittiğinde, Genelkurmay 2. Başkanı Kazım İnanç'ın yardımıyla diplomatik kurallara aykırı olarak belgede bulunmasını istediği hususları bizzat yazdırdı. Yani bir yerde kendi yetki belgesini kendi düzenledi. Kazım Bey temize çektiği belgeyi Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın önüne imza için götürdü. Belgeyi inceleyen paşa, Kazım Bey'e dönüp, "Paşa oğlum, siz 3. Ordu Müfettişliği değil, bütün Anadolu'da güç sahibi bir müfettişlik ihdas etmişsiniz. Bu nasıl şey?" demişti. Kazım Bey'in görev icabı bu yetkilerin gerekli olduğunu söylemesi üzerine Şakir Paşa gülmüş ve imzaya lüzum yoktur, yalnız mühürlersiniz diyerek yetki belgesinin altına mührü basmıştır. Bu yetki belgesinde Mustafa Kemal'in sorumlu olduğu mıntıka Trabzon, Sivas, Erzurum, Van vilayetleriyle Erzincan ve Canik mutasarrıflığıdır. Aynı zamanda Paşa resen Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara ve Kastamonu'daki birliklere de emir verebilecektir. Kendisine verilen görevler dahilinde Paşa, teftiş ve tetkik vazifesinin yanında adı geçen tüm mıntıkalardaki birliklerin komutanı olarak da atanmıştı. Üstüne bir de buradaki tüm mülki amirlere emir verebilme salahiyeti vardı. Bu üstün yetkiler Anadolu'ya geçtiğinde Paşa'nın çok işine yarayacaktı. Paşa sonrasında yanında götüreceği karargah personelini oluşturma işine koyuldu. Sonraki günler hazırlıkların tamamlanmasıyla geçti. En büyük sıkıntı para konusunda yaşandı. Karargahın görev bölgesine yapacağı harcamalar için bir bütçe lazımdı. Ne yazık ki onca yazışmaya rağmen yeteri kadar ödenek tahsis edilemedi. 13 Mayıs'ta Samsun'a gidecek heyetin vize işlemlerine başlanıldı. İstanbul ve Karadeniz işgal altındaydı ve İngilizler kuş uçurtmuyordu. Mustafa Kemal ve ekibinin bir yerden bir yere gidebilmesi ancak ve ancak İngilizlerin geçiş izni vermesiyle mümkün olabilirdi. Babali, müfettişlik atamasının gerekliliği ve Samsun'a bir teftiş heyeti gönderilmesinin zarureti konusunda İngiliz Yüksek Komiserliğinden Andrew Ryan'ı bilgilendirmişti.
İngilizler yapılan atamaların kendilerine sorun çıkaracağını öngöremedikleri gibi Karadeniz Ordu Komutanlığı'nı durumdan haberdar etme gereği bile duymadılar. Vize işlemleri ise biraz garip ilerledi. Vizeleri imzalaması gereken irtibat subaylarından Godolphin Bennett, amirlerinden 3-4 kişilik bir müfettiş heyeti için vize çıkarması emrini almıştı. Ama Türkler 40'tan fazla kişi için vize istiyorlardı. Bennett durumu üstlerine bildirdi. Aldığı, padişah buna itimat eder, siz veriniz cevabı üzerine ilgili belgeleri hazırladı. Birkaç güne vize işlemleri de tamam olacaktı. 14 Mayıs hareketli geçti. Mustafa Kemal o gün Yunan'ın İzmir'e çıkacağı haberini aldı. Bunun olması durumunda yer yerinden oynardı. Yunan'ı İzmir'e çıkarmak demek, Türk'ün damarına basmaktı. Ve halkın buna vereceği tepki tahmin dahi edilemezdi. O gün Aralık 1918'den beri Genelkurmay Başkanlığı'nı yürüten Fevzi Paşa, 1. Ordu Müfettişliğine getirildi. Ondan boşalan makama Cevat Paşa geldi. Yıldırım Kıtaatı yani 2. Ordu Müfettişliğine Ferik rütbesindeki Mersinli Cemal Paşa çok daha önceden atanmıştı. Mustafa Kemal aynı gün doğrudan doğruya sadece Genelkurmay'la iletişime geçebileceği bir şifre anahtarını Cevat Paşa'dan aldı. Seyahat için hazırlanan Bandırma vapurunun kaptanına doğrudan emir verebilmek için Bahriye'den izin istedi. Akşamına Sadrazam Mustafa Kemal'i ve Cevat Paşa'yı Nişantaşı'ndaki Sadaret Konağı'na çağırdı. Damat Ferit emin olabilmek için son bir kez daha Paşa'yı yokluyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarında anlattığına göre o gün toplantıdan sonra Cevat Paşa ile kol kola Nişantaşı'ndan Teşvikiye'ye doğru yürüyorlardı. Genelkurmay Başkanı Cevat samimi bir dille şöyle sordu. "Bir şey mi yapacaksın Kemal?" Mustafa Kemal bu soruya aynen şu şekilde cevap verdi. "Evet paşam, bir şey yapacağım." Cevat Paşa bu cevap karşısında Allah muvaffak etsin dedi ve ikili akşam karanlığında birbirinden ayrıldılar. Evet, paşanın bir şeyler yapacağı belliydi. Ama ne yapacaktı? Belki birkaç yakın arkadaşı dışında kimse onun tam olarak Anadolu'da ne yapmak istediğini bilmiyordu. Atamanın gerçekleşmesi için canla başla çalışan genelkurmay yetkilileri dahi bir şeyler sezseler bile Milli ve Mustafa'nın nihai hedefinden haberdar değillerdi. Kimse onu bu amaçla Anadolu'nun bağrına yollamamıştı. Ama Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında halka dayanan bir direniş örgütlemeyi kafasına koymuştu. 15 Mayıs 1919'da beklenen oldu. Yunan askerleri İzmir'i işgal etti. Durum karşısında tüm Anadolu ayağa kalktı. Yurdun dört bir yanından protesto telgrafları çekildi. Ege'deki subayların elleri silahlarına gitti ve ortalık bir anda karışıverdi. Birkaç gün önce İtalyanların Akdeniz ve Ege'deki işgallerine halk bu denli sert tepki vermemişti. Fakat ezeli düşman olarak görülen Yunanların Osmanlı toprağına ayak basması Türkleri çileden çıkardı. İtalyanların Anadolu'daki gücünü kırmak için bir maşa olarak Yunanları Anadolu'ya çıkaran İngilizler yapabilecekleri en büyük hatayı yapmışlar, kendi elleriyle Türkleri tahrik etmişlerdi. O gün Mustafa Kemal biraz da aceleyle son kontrollerini yaptı. Mühürlenip imzalanan vizeleri aldı ve padişahla Yıldız Sarayı'nda görüştü. Bir sonraki gün olan 16 Mayıs ise vedalaşma turlarıyla geçti. Paşa elini çabuk tutma niyetindeydi. Baba Ali'ye gitse de hükümeti toplantı halinde buldu. Bakanlar İzmir'in işgalinin yarattığı durum üzerinde konuşuyorlardı. Paşa oradan Genelkurmay'a geçip son işlemlerini halletti. Cuma selamlığından sonra Sultan Vahdettin ile protokol görüşmesi yaptı. Ve nihayetinde 16 Mayıs 1919'da saat 16.30'da mahiyetiyle beraber denize açıldı. Türk tarihinin belki de en ilham verici yolculuğu böylece başlamış oldu. Buna benzer bir yolculuk Avrupa ya da Kuzey Amerika tarihinin bir parçasında yer almış olsaydı, büyük ihtimal bu hadiseyi anlatan yüzlerce kitap yazılır, onlarca film ve dizi yapılırdı. Gemide yer alan kişilerin adları tek tek meydanlara, caddelere verilir, Bandırma vapurunun posterleri ülke sokaklarını süslerdi. Yolculuğu anmak için yıl içerisinde sayısız etkinlik düzenlenir, yurdun pek çok yerinde Samsun yolculuğu müzeleri açılırdı. Ülke gençleri Bandırma vapurunun maketlerini çalışma masalarının en güzel yerlerine koyarlar, Mustafa Kemal'e tahsis edilen otomobilin oyuncakları çocukların ellerinden düşmezdi. Kısacası Samsun yolculuğu gibi bir vaka başka bir milletin tarihinde olsa ölümsüzleşirdi. Fakat bizde ise durum tam tersi. Samsun yolculuğu tüm bilinmezleriyle beraber Türk gençliğinin hafızasından silinip gidiyor. Türk gençlerinin hiç kuşkusuz çok büyük bir kısmının Kurtuluş Savaşı'yla, Atatürk'le,
Osmanlı'nın son dönemleriyle ilgili tek bir kitap dahi okumadığı göz önünde bulundurulduğunda, onlardan bu tarz şeyleri beklemek belki de çok fazladır. Kim bilir, tarihi kendi bireysel ideolojilerine altlık yapmak için kullanan Türk milletine, Samsun yolculuğunu az da olsa detaylarıyla anlatmaya çalışmak belki de eşeklikten öte bir iş değildir. Bandırma vapuru mürettebat ve mürettebat harici siviller dahil olmak üzere 79 yolcusuyla 18 Mayıs'ta Sinop'a vardı. Buradan asıl varış noktası olan Samsun'a yöneldi. 9. Ordu Müfettişliği karargahı Karadeniz'de seyir halindeyken İngilizler duruma daha yeni uyanıyorlardı. Daha birkaç gün önce vize verme konusunda sıkıntı çıkarmayan İngiliz işgal komutanlığı bir anda telaşa kapıldı. Karadeniz Ordusu Başkomutanı General Milne, amiyane tabirle "Ortada olmayan 9. Ordu'nun neyine müfettiş atadınız? Derhal izahat verin." diyerek Harbiye Nezaretine nota vermiş, fakat iş işten çoktan geçmişti. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış ve milli mücadele ateşini yakmıştı. Videoyu paylaşıp kanala abone olmayı unutmayınız.